Herkese merhaba. Adım adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Victoria Üniversitesi'ndeyiz ve çok özel konuğum Ayça bizlerle birlikte. Bilmeyenleriniz için Victoria Üniversitesi 2 yıllık işletme diploma programı okuyorum ve aslında Kanada'ya da bu sayede geldim. Bu süreçte Veronat Eğitim Danışmanlığından Ayça ve ekibi bizlere destek oldu ve bugünse sizlerin tüm sorularınızı, merak ettiklerinizi bu videomuzda cevaplıyor olacağız. Eğer hazırsanız videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. O halde hadi gelin başlayalım. Ayça hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de Victoria'ya hoş geldiniz. Victoria'yı çok sevdik gerçekten ve bu süreçte de tüm desteklerin için herkesin önünde de tekrar teşekkür etmek Rica istiyorum. ederim. Önce biraz seni tanıyalım istersen. Herkese merhabalar. Benim adım Ayça. Eşim ve 2 çocuğumla beraber burada Victoria'da yaşıyoruz. 5-6 yıl önce buraya geldik. Türkiye'deyken Ankara'daydık. Ankara'da yaşıyorduk ve Başkent Üniversitesi'nin İngilizce öğretmeniydim. Başkent Üniversitesi'nden seyreden varsa özlemlerimi ve selamlarımı gönderiyorum. University of Victoria'nın da İngilizce dersleri var. 2. dil olarak İngilizce. Oraya başvurdum, kabul aldım. Orada İngilizce öğretmenliğine başladım. O zamandan beri buradayız. Ondan sonra Covid tabii girdi araya. Covid döneminde tabii bütün öğrenciler uluslararası olduğu için gelemedi öğrenciler. Seyahat yasaklandı. Arkadaşım, iş ortağım Nilgün'le beraber eğitim ajansı kurduk. Veronat. Veronat ismini de eşim buldu. Ben bulmadım. Çok güzel bir isim bence. Burada çok kullanılan bir cümle çünkü bu very not. Kanada'nın mottosu gibi bir şey. No worries, very not. O yüzden biz de ismini o koyduk. Yani endişeye gerek yok, telaşa gerek yok. Herkes rahat, relax. Hallederiz. Hallederiz. 2 üniversite var Victoria'da. En büyük 2 üniversite. Birisi University of Victoria, senin de okuduğun okul. Diğeri de Camosun College. İkisi de devletin tanıdığı DLI listesinde olan okullar. Mezuniyet sonrası çalışma iznine başvurma hakkınız da olabiliyor. Postgraduate Work Permit yani okul sonrası çalışma izni de veren okullar. Yani başvurabileceğiniz okullar. Okullarla bizim anlaşmamız var ve biz onlara bağlı çalışan onların resmi temsilcisiyiz. Öğrencilerden herhangi bir ücret almıyoruz. Öğrencilere her türlü desteği sağlıyoruz. Her türlü sorularına cevap veriyoruz. Tabii ki okullarla ilgili sorular var. Victoria'daki yaşamla ilgili sorular var. Onları da bugün konuşacağız herhalde. Evet. Öncelikle burayı tanıtıp, okulları tanıtıp, gerekli olan belgelerini toplayıp onların kayıtlarına biz giriyoruz. Öğrencilerden bir para almıyoruz. Bu çok önemli gerçekten. Hani tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veriliyor. Bunun dışında da vize işlemleri için siz ayrı bir danışmanla veya kendi başınıza ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu biraz daha ayrı tutulan bir konu. İşi vize danışmanlığı olan kişilerle tabii çalışmak lazım. Okulların detaylarına geçmeden önce bir eğitmen olarak sana sormak istiyorum. Neden Kanada? Neden Kanada'da eğitim? Bunu ikiye ayırabilirim. Biri eğitim olarak Kanada, biri ülke olarak. Kanada en popüler ülkelerden biri biliyorsunuz. Göçmenliğe en açık ülke diyebilirim. Ve Kanada çok sosyal bir ülke. Ne demek bu? Buraya öğrenci olarak geldiğiniz zaman eşiniz tam zamanlı, full time, tam zamanlı işe girebiliyor, çalışabiliyor. Siz kendiniz part time çalışabiliyorsunuz öğrenci olarak. Tatil dönemlerinde full time çalışabiliyorsunuz. Çocuklarınız ücretsiz okula gidebiliyor. Ucuz bir sağlık hizmeti var. Daimi oturma izni alanlara, vatandaşlara zaten bu ücretsiz. Uluslararası öğrencilere az bir ücretle $75 ödüyoruz biz mesela. Atakan ve ben. MSP deniliyor burada. Aylık $75 ödeyerek aslında tüm sağlık sisteminden faydalanabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel bir ülke. Onun için çok tavsiye ederim. Eğitim olarak bizim bildiğimiz katı eğitim sisteminden çok farklı buradaki eğitim sistemi. Daha çok uygulamalı bir sistem var. Ödev verilen, grup çalışması yapılan, sizi aynı zamanda sosyalleştiren eğitim sistemi var. Ve eğitim sistemi sadece derslerden ibaret değil. Aynı zamanda ekip çalışması yapıyorsunuz, sunumlar yapıyorsunuz. Hani sadece okul açısından bahsediyorum. Çok sosyalleşebiliyorsunuz. Gelelim herkesin merak ettiği okulların ve programların detayına. Dilersen Victoria
Victoria Üniversitesi'nden başlayalım. Üniversitenin hangi programları var? İşte gereklilikleri neler? Genel olarak böyle biraz detaylarını alalım senden. Olur. Üniversitenin kampüsündeyiz. Victoria Üniversitesi'nin kampüsündeyiz. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz Çok güzel. ama yani daha şurası yemyeşil, ağaçlık bir ortam. Kampüsü inanılmaz güzel. Çok güzel bir kampüsü Ve var. Victoria'nın en büyük okulu, Evet. değil mi? British Columbia eyaletinde de Vancouver'daki bir okuldan sonra yine en büyük okul. UBC'den sonra yani University of British Columbia'dan sonra çok güzel yemyeşil bir kampüsü var. Çok iyi bir eğitimi var. İtibarı oldukça yüksek. Employability Ranking diye bir sistem var. Orada bayağı en üst sıralarda. University of Victoria 1960'larda kurulmuş. Aslında tarihi daha da eski. 1903 ile 5 arasında yüksekokul gibi kurulmuş. Sonra 60'larda üniversite olarak değişmiş. Kanada'nın yerleşmiş üniversitelerinden birisi. Kabul şartlarına gelirsek bizim anlaşmalı olduğumuz bölüm üniversitedeki Continuing Studies yani devamlı eğitim merkezi. Çok güzel programları var. Hem İngilizce kursları, İngilizce eğitimleri var hem de işte senin okuduğun bölüm. Diploma programları var. Diploma programı Business Administration diye geçiyor. 2 yıllık bir diploma programı. Lise ve üniversite mezunları başvurabilir. Lise mezunuysak eğer çalışma şartı isteniyor. İş deneyimi gerekiyor. Bunun için CV'nizi de sunmanız gerekiyor. Üniversite mezunları için üniversite mezuniyet belgesi, transkripti, İngilizce tabii ki. Akademik IELTS kabul ediyordu. Evet, 6 seviyesini istiyor IELTS'ten. Herhangi bir bölüm 5.5'un altında olmaması lazım. UVick'inki böyle. Aslında Kamos'un için de aynı şey geçerli. İngilizce requirement'ı aynı. Çalışmışsanız, iş tecrübeniz varsa CV'nizi de istiyor ve de niyet mektubu var. Mektupla başvuruyoruz. Mektubu yazmanız gerekiyor. Biz bu belgeleri siz bize gönderiyorsunuz. Kontrollerini yapıyoruz. Mektupta falan düzeltilecek herhangi bir şey varsa beraber üstünde çalışıyoruz. Biz bu belgeleri üniversiteye sunuyoruz. Şimdiye kadar hiçbir red almadık. Evet. İnşallah öyle devam ederiz. Bir tek İngilizce tabii en çok stresi yaratan burada. İngilizce en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Eğer İngilizcesi yeterli gelmiyorsa bunun alternatif bir yöntemi var mı? Şartlı kabul gibi bir durum söz konusu mu? Seviyeyi tutturamıyorsak, benim de eskiden öğretmeni olduğum kendi İngilizce kurslarından mezun olursanız, ne bileyim mesela bir kur ya da 2 kur ihtiyacınız varsa İngilizceyi okuyup tekrar bir daha IELTS'e girmenize gerek kalmadan bölüme devam edebilirsiniz. Bu çok büyük bir avantaj. Evet. Yani şartlı kabul diye bir şey de var. Hani diyelim ki sizi kabul edecekler ama sadece İngilizce seviyeniz bir tık altta kaldı. Bir kur burada gelip İngilizce dersini alıp ondan sonra direkt bölümünüze devam edebiliyorsunuz. Peki gelelim en önemli konuya. Bu programın ücreti yaklaşık ne kadar? Aslında bu okulun ücreti çok ilginç. Bilinmiyor ama fiyatı çok uygun. Kanada'nın geneline göre çok uygun bir Evet, program. herhangi bir ülkedeki diğer okullardan çok daha uygun. Kanada'nın içindeki diğer okullardan da çok daha uygun. 2 yıllık diploma programı demiştik. 2 yılın toplam fiyatı 16.000 Kanada doları. 16.000 Kanada dolarına 2 yıllık eğitim alabiliyorsunuz Kanada'da. Programın avantajlarına baktığınızda siz buraya geldiğinizde bir kere zaten uluslararası çok kaliteli bir eğitim almış oluyorsunuz. Bunun dışında okurken çalışabiliyorsunuz. Eğer eşinizle birlikte geliyorsanız eşiniz tam zamanlı çalışabiliyor. Okul bittikten sonra 3 yıl okul sonrası çalışma iznine hak kazanabiliyorsunuz. Evet, şimdi diğer bir okuldan bahsedelim istersen. Camosun College ile ilgili bilgileri paylaşabilirsen çok seviniriz. Diğer büyük okulda Camosun College. O da devlet okulu. Onun da DLI number'ı var. Onda da 2 yıllık bir bölüm okuyup ondan sonra 3 yıllık çalışma iznine hak kazanabiliyorsunuz. Sistemler hemen hemen aynı. Camosun'un ne farkı var onu anlatayım. Camosun'da birçok bölüm var. Business Administration var. Camosun'daki Business Administration'ın farklı fokusları var. Mesela bir tanesi marketing üstüne, bir tanesi finance üstüne, bir tanesi accounting üstüne. Daha odaklı programları var. İlgi alanınıza göre bir bölüm bulabilirsiniz Camosun College'da. Yani bu Victoria Üniversitesi'nde biraz daha sınırlıydı. Hani Business Administration. İlgi alanı o olanlar için çok uygun. Victoria Üniversitesi. İlgi alanınız neyse onunla ilgili konuşabiliriz. Ona uygun bir bölüm seçebiliriz. İşte mühendislikle ilgili teknoloji bölümleri var, spor bölümleri var, turizm otelcilik bölümleri var, yine business bölümleri var, insan kaynakları var. Evet, insan kaynakları bölümü de var. Birçok bölümü var. Peki bu okulun, bu programların genel olarak gereklilikleri neler? Ücretleri yine aynı şekilde. British Columbia eyaleti üstünden kayıt alıyor. Biz onun linkini gönderiyoruz. Siz birkaç sayfalık bir form var. O formu dolduruyorsunuz. BC Camosun College'a haber gönderiyor. Bu öğrenci BC'ye başvurdu diye. Bizim
gönderdiğimiz 2 form var. Kamu olsun kalıcı için doldurmanız gereken. Onları dolduruyorsunuz. Her birinin fiyatı farklı. 22 bin ile 38 bin arasında gibi bir şey fiyatlar. Bunlar 2 yıllık. yıllık değil mi? Evet, 2 2 yıllık program. Kanada doları olarak yine farklı bölümler var. O yüzden farklı fiyatları var. Daha detaylı isterseniz sorabilirsiniz. Bu programların dışında bu okullarda bir öğrenci olarak öğrencilere sunulan farklı haklar var mı? Her iki okulunda çok güzel kampüsleri var bir kere. Her iki okulunda çok güzel, çok yeşil. Spor merkezleri var her iki okulunda. Camosun College'da yiyecek içecek bölümünü seçtiyseniz restoranı var mesela okulun ve orada staj yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz ya da yöneticilik yapabiliyorsunuz okuduğunuz bölüme göre. Camosun en büyük özelliği pratiğe yönelik, daha çalıştıran. Camosun'un birçok bölümünün içinde staj var, çalışma var, çalışma dönemi olabiliyor. Ders sayısı biraz daha fazla. Camosun, hani UVic Camosun'u da bu arada karşılaştırıyorum. Eğitim seviyesi olarak ikisi de çok çok iyi okullar. Spor merkezlerinin dışında tabii ki yiyecek içecek çok güzel yerleri var. Kartınıza indirimli bir şekilde yiyecek içeceği satın alabiliyorsunuz. Bilgisayarları öğrenci indirimli olarak satın alabiliyorsunuz. Bilgisayar programları var mesela UVic'te. Ücretsiz bir şekilde öğrenciler kullanabiliyor ve kendi kişisel bilgisayarınıza da yükleyebiliyorsunuz bu Adobe programlarını örneğin. Çok iyi, çok büyük, çok kapsamlı kütüphaneler var. Kampüse ulaşım her iki okul içinde çok rahat. Öğrenci kartınızı otobüs bileti olarak kullanabiliyorsunuz. Ve oldukça indirimli. Hani normal Evet. bir otobüs biletine göre çok daha indirimli bir şekilde yararlanabiliyorsunuz aslında. Evet. Ulaşımı oldukça kolay. Biraz Victoria'dan bahsedelim. Victoria şehri nasıl bir şehir? Bir öğrenci olarak nasıl bir imkan sunuyor? Ben bu konuda ön yargılıyım. Çünkü Victoria'da yaşıyoruz Evet. ve çok seviyoruz bu Aynen. şehri. Gerçekten çok rahat bir şehir burası. Yani öğrenci olmak için çok güzel bir şehir. Eğer çocuğunuz varsa çok güvenli bir şehir. Kanada'daki bir oylamada Kanada'nın en arkadaş canlısı, en samimi şehri çıktı. Seattle'a çok yakınız. Amerika Seattle'a. Vancouver'a feribotla işte 1,5 saatte gidebiliyorsunuz. Büyük şehirlere de çok yakın. Kendi de ortalama büyüklükte bir şehir. Kanada'nın en ılıman yeri. Yani Kanada deyince kar-kış geliyor insanın aklına. Burada kar-kış yok. Senede bir kere falan. Evet. Geçen kış size bir denk geldi. Normalde 2 kere kar kar yağmaz. yağdı. Merve ve Atakan geldiğinde böyle bayağı bir kar yağdı. Biz de şaşırdık yani. Normal değildi. Fazla soğuktu. Ama onun dışında çok ılıman bir iklimi var. Kardan daha çok yağmur yağar kışları. Yazın festival şehrine dönüşüyor. Festivaller, Haftada 2-3 kere etkinlikler. festival olabiliyor. Victoria'da bize artık 20 dakikalık bir mesafe neredeyse uzak geliyor. Çünkü Evet, her o yer çok birbirine ilginç. çok yakın. Evet. Ulaşım çok rahat, trafik Evet. derdi yok, havası tertemiz. Parklarıyla zaten meşhur, yemyeşil bir şehir. Gerçekten çok güzel. Eğer çocuğunuzla da gelmeyi düşünüyorsanız çok güvenli bir şehir. Evet. Peki masraflar açısından bakıldığında yaşam masrafları nasıl? Evet. Orada yaşarken burası pahalı görünüyor. Burada yaşayıp burada işe girdiğiniz zaman gayet rahat geçiminizi sağlayabiliyorsunuz. Kanada doları kazanıp Kanada doları harcayınca çok daha rahat ediyorsunuz. En büyük masraf tabii ki kira masrafı. Eğer dil kursuna gelmek istiyorsanız ve yazın gelip bir 3 hafta burada kalıp dil kursuna gitmek istiyorsanız üniversite yurt sağlıyor. Fakat onun dışında işte sizin gibi burada 2 yıllık bir okula gidip okumak istiyorsanız, ailenize geliyorsanız mecburen bir ev tutmanız gerekiyor. Tek başına geliyorsanız homestay denen bir sistem var. Homestay'de bir ailenin yanına sizi yerleştiriyor okul. Bu aileler okul tarafından seçilmiş oluyor. Bir eleme sistemi de var. Hani herhangi bir aile seçilmiyor. Siciline bakılıyor, ev geziliyor, röportaj yapılıyor. İnce eleyip sık dokuyarak aileler seçiliyor. Aile yanında kalmanın ücreti Ocak 2023'te 1200 Kanada doları olacak. Kendinize ait oda var. 3 öğün yemek var. Öğlen okula yemeğinizi evden getirebilirsiniz. Dışarıdan herhangi bir yemek masrafı yapmanıza gerek yok. İşte interneti var. Elektriği, Elektrik, su. suyu, çamaşırı, kurutucusu. Yani hiçbir masraf yok. Her şey Her dahil. şey dahil. Aylık 1200 dolar homestay kalma Evet. bedeli 2023 Ocak fiyatları. Eğer aile olarak da gelmeyi düşünüyorsanız masraflar ile ilgili çok detaylı bir videomuz var. Şu anda da görebilirsiniz, kart olarak buraya ekliyoruz. Yine açıklamalar bölümüne de videoyu ekliyor olacağım. Evet. Buradan detaylı bir şekilde aylık masrafları inceleyebilirsiniz. Peki öğrenci olarak buraya gelindiğinde iş imkanları, Victoria şehrinin iş imkanları
imkanları konusunda bir değerlendirmen olur mu? Öğrenciliğiniz süresince part-time çalışma hakkınız olduğu için gördüğümüz ne iş olsa yapılıyor öğrencilik döneminde. Sen de biliyorsun. Onun dışında mezun olduktan sonra da işte buradaki her iki okulda bilinen ve artık tecrübeli okullar olduğu için iş bulmak zor olmuyor. Çeşitli alanlarda iş bulabiliyorsunuz. Yani iş imkanları var. Ki Türkiye'deki deneyiminizi de hiçe saymayın. Hani belki ilk etapta burada biraz zorlanabilirsiniz. Başlangıç işlerinde başlayabilirsiniz ama Türkiye'deki deneyiminizi de burada deneyim kazandıkça birleştirebilirsiniz bu eğitim programlarıyla. Peki bu üniversitelerin dışında başka bir anlaşmalı olduğunuz bir okul veya eğitim var mı? Evet, aslında liselerle de burada anlaşmamız var. Buradaki liselerde yine devlet okullarında tabii yine uluslararası öğrenci olarak geliyorlar. O da bayağı detaylı. Lise eğitimleriyle ilgili bilgi almak istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videomuzu tamamen liseler üzerine çekebiliriz. Evet, dil eğitimiyle ilgili peki var mı bir anlaşmanız? İngilizce eğitimi veren yine aynı okullar, yani Camosun College ve University of Victoria. İkisinin de çok güzel, kapsamlı, direkt içinden biliyorum. Ben de orada çalıştığım için çok güzel İngilizce programları var. Dil eğitimi almayı düşünüyorsanız mutlaka burayı da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Evet, Veronat ekibine ve Ayça'ya bu bilgilendirici video için ve kanalımıza misafir oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki tanışmışız gerçekten. Evet, sizin de daha detaylı bir bilgiye ihtiyacınız olursa açıklama bölümüne Veronat'ın web sitesini ve Ayça'nın da bilgilerini iletiyor olacağız. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.